Hepimiz mutlaka sevdiğimiz bir insanı kaybetmişizdir. Artık onları ne görebiliyor ne de duyabiliyoruz. Tek umudumuz bir yerde hala daha var oldukları ve bir zaman sonra onlara kavuşabileceğimiz inancı. Şimdi size ölmüş yakınlarınızın etrafınızda bulunduğunu ve bazı fotoğraflarda kendilerini gösterdiğini söylesem ne düşünürdünüz? 1861'de Boston'da bir mücevher oymacısı yaşıyordu. Adı William Mumler olan bu kişi aynı zamanda fotoğrafçılık ile de ilgileniyordu. Bir gün kendi portre fotoğrafını banyo ettikten sonra fotoğrafta silik bir şekilde bir kızın olduğunu gördü. Daha önce çektiği fotoğrafların yanlışlıkla üst üste geldiğini düşündü. Ancak Mumler'ın arkadaşlarının fotoğraftaki kızın onun kuzeni olduğunu iddia etmesi tarihteki ilk ruh fotoğrafçılığı mesleğinin doğmasına neden oldu. Çektiği bu fotoğraf paranormal çevreler tarafından bir ruhun fotoğrafı olarak ilan edilince Mumler buna itiraz etmedi ve olayı daha fazla ilerletmeye ve bundan maddi kazanç sağlamaya başladı. Mumler'ın çektiği ruh fotoğraflarına inanmayan bir kesim de vardı. Onlar fotoğraflarda ruh olarak görülen kişilerin gerçek hayatta yaşadığını iddia ederken Mumler'ı sahtekarlık ile suçluyorlardı. Zamanın fotoğrafçıları da Mumler'ın mesleğe büyük zarar verdiğine inanıyorlardı. Ruh fotoğrafçısı 1869'da New York City'ye taşındı. Burada ruh fotoğrafları çekme işine devam ederken polis departmanı onu araştırmak için gizli bir ajan görevlendirdi. Sonunda Mumler mahkemeye çıktı. Onu sahtecilikle suçlayan karşı taraf mahkemeye profesyonel fotoğrafçı getirtti. Fotoğrafçı Abraham Bogardus tıpkı Mumler'ın ruh fotoğraflarına benzer bir fotoğrafı çift pozlama tekniğiyle oluşturdu. Bu fotoğrafta P.T. Barnum yer alıyordu. Arkasında da ünlü ABD Başkanı Abraham Lincoln vardı. Mumler tarafı ise mahkemeye ruh fotoğraflarını çektikleri insanların yakınlarını şahit olarak getirdi ve fotoğrafların gerçek olduğunu iddia etti. Sonunda da Mumler beraat etti. Mahkemeden sonra Boston'a geri dönen William Mumler'a Abraham Lincoln'un karısı gelerek ondan bir fotoğraf çekmesini istedi. Çektiği bilinen son fotoğrafta bu oldu. Mumler'ın kullandığı yöntem mahkemedeki karşı tarafın da belirttiği gibi çift pozlama yöntemiydi. İki fotoğraf üst üste getirilip yapılıyordu. Eğer ikiden fazla fotoğraf ile yapılırsa çoklu pozlama adını alıyordu. Ayrıca kişisel görüşüm fotoğraflarında sarılma efekti vermek için de kartona çizilmiş insan figürleri de kullandı. Tıpkı Sherlock Holmes'un yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle'un kandırıldığı peri fotoğrafı olayındaki gibi. Ayrıca akıllarda çok soru var. Ölmüş insanların fotoğraflarında neden üzerlerinde elbiseler var? Ölen kişi insan, elbise ise bir madde. Biz ölmüş bir kişiyi saydam ve bulanık olarak görürken hayattayken giydiği elbiseleri de üzerinde görüyoruz. Zaten bu tarz paranormal görüntülerde hayaletlerin üzerinde neden giysi olur anlamış değilim. Acaba ruhlar aleminde de mi elbise giymek diye bir şey var? Bir diğer nokta da bu ruhların sürekli etrafımızda dolaşıp dolaşmadığı. Dolaşıyorlarsa neden? Ya da sadece fotoğraf çekileceğimiz zaman mı yanımızda bitiveriyorlar? İşte bütün bu sorulara mantıklı bir yanıt veremiyoruz. Üstüne de bu ruh fotoğraflarının çift pozlama tekniğiyle yapılabileceği gerçeği de eklenince Mumler'ın sahte fotoğraflar ürettiğini net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Peki Mumler'a ne oldu? Mumler 1875'te bir otobiyografi yayınladı ancak kariyeri düşüşteydi. 1879'da da ruh fotoğrafları çekmeyi bıraktı. 1884'te öldüğünde ise çoğu rivayete göre beş parasızdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.